Herkese merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle yılbaşı ağacı süsü yapacağız. Bunun için şöyle ahşap halkalara ihtiyacımız var. Ya da plastik de olabilir. Şöyle 4 ve 3,5 milim tığ kullanacağım ben. Makas. Şu tarz parlak ipler ya da metalik bir ip de olabilir. Ve bir de böyle süslemek için inciler. Şimdi videoma geçiyorum hanımlar. Ben şimdi metalik kağıt ip karışımı bir ip kullanacağım. Şöyle başlıyorum. Bu halkayı alabildiği kadar sık iğne yapacağız. Herhangi bir sayı vermiyorum. Çünkü halka boyutları da değişken olacağı için alabildiği kadar sık iğne yapacağız. Şöyle biraz sıkayım. Bu ilk başlangıcını 4 numara tığıyla yapıyorum. Sonra bir üst sırayı 3,5'la yapacağım. Biraz sıkı örüyorum çünkü aralarda çok boşluk kalmasın diye. Şöyle. Şu şekilde devam ediyoruz. Böyle örmeye devam ediyorum. Bu alttaki ilk başlamış olduğumuz ipi de arkadan yedirelim. Hem ilk başlangıca düğüm atmadım ben. Siz isterseniz atabilirsiniz tabii ki. Ama zaten bu ipi yedireceğim için gerek duymadım. Bu metal karışımlı iplerle ya da direkt metal iplerle bu süsler çok güzel oluyor. Biraz sıkı sıkı örüyoruz. Çok az kaldı. Evet, şöyle ilk sırayı bitirdim. Şimdi tığımı değiştiriyorum. 3,5 numara tığa geçtim. Şurada bir sırada şu ilk başladığım sırayı altına alacak şekilde ben bir dolama daha yaptım. Hemen şu ikinci başaktan giriyorum. Biraz sıkı olduğu için zaten 1 numara küçük tığ aldım. Şöyle bir kaydırma yaptım. Şu şekilde. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Yanındaki başağa battım. Ve bir kaydırma yaptım. Hiç burada sıra atlamayacağız. Direkt gelen başa batacağız. Sadece şöyle 2 zincirle kirpikler yapacağız. 1, 2, sıradaki başak, kaydırma, tekrar 1, 2, sıradaki başak, şöyle biraz zor oluyor tabii çıkması. Tekrar kaydırma.
Elinizde ne malzeme varsa yapabilirsiniz. Böyle simli, parlak ipleriniz varsa koton iple de olur. Renkli renkli de yapabilirsiniz. Bir, iki zincir. Hemen yanındaki başaktan giriyorum. Kaydırma. Bir, iki. Bakın. Devam ediyorum. Bir, iki. Sıradaki başak. Kaydırma. Evet. Arada muhakkak 2 zincir çekiyoruz ve başağın üstüne geldiğimizde kaydırma yapıyoruz. Biraz böyle sıkı sıkı olacak bir üst kısmı ama güzel duracak. Modelin olayı burada zaten. Bu turu komple dönüp burada buluşalım. Evet hanımlar, şimdi bu ikinci sıramızın sonuna yaklaştık. Şöyle. Metal iple tabii ki biraz zor oluyor. Hiç burada araya zincir çekmeyeyim. Direkt birleştirme yapayım şuradan. Şu ilk başladığımdan. Evet. Şimdi örme işlemimiz bitti. Şöyle bir zincir çekiyorum. Daha garanti olsun bir tane daha çekelim. Şöyle uzatıyorum. Şu asma payını da vererek uzatacağız. Şu şekilde. Buradan kesiyorum. Şimdi burayı şöyle bir kilit yapacağım. Kalan iple. Nasıl yapacağımı göstereyim size. Şöyle şu ipi şu şekilde katlıyoruz. Bu halka kısmı yukarıda olacak. Uç kısmı aşağıda olacak. Şimdi şu şekilde dolayacağız. Şöyle ve bu halkanın içinden geçiriyorum. Sonra da çekeceğim. Evet, metal ip olduğu için biraz zor çekilecek. Evet, burayı ben iyice çektim. Şöyle sıkıştırdım. Biraz burada güç kullanmak gerekiyor. Hemen arkaya alacağım onu. Şu şekilde biraz açarsınız. Şöyle. Bakın çok güzel oldu. Şimdi birazcık süsleyeceğiz bu çarmımızı. Ben böyle zincir çekip bunu aynı kendi ipiyle kurdele haline getirdim. Bu uçlarını da sıkı sıkı düğüm attıktan sonra kısa bir şekilde kestim. Böyle küçük bir fiyonk yaptım. Siz de çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Çarmınızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre zincirinizi çekip sonra fiyonk yapabilirsiniz. Benim çarmım böyle normal orta boy bir çarm. Halkam daha doğrusu. Şimdi bunu tam buraya yapıştıracağım. Şöyle.
Bu şekilde. Bu ipi zaten arkaya alacağım. Tabii bunun üstüne bir de küçük inci koyacağım. Şöyle. Bunu isterseniz siz silikon tabancası yoksa elinizde dikebilirsiniz de bunları. Ben birazcık daha pratik olsun diye açıkçası silikon tabancasını tercih ettim. Hemen şöyle. Şu ipi de arkaya bir yapıştıracağım. Silikon tabancasıyla sonra keseceğim. Evet, bunu buradan keselim. Şu şekilde çok güzel oldu. Çok da cici oldu. Bunu polyester iple yaptım. Polyester karışım pamuk iple yaptım. Bu direkt metal ip. Şöyle. Bu da kağıt metal ip karışık iple. Dediğim gibi istediğiniz iple olabilir. Sizin zevkinize kalmış. Ben böyle biraz ışıl ışıl olsun istedim açıkçası. O yüzden bunları tercih ettim. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Aklınıza takılan bir şey olursa yazın lütfen yorumlara, cevap veriyorum.